Son dönemin karşılaştırması en çok beklenen 3 boyutlu yazıcıları FlashForge Creator 5 Pro, SnapMaker U1. Beklentilerinize kayıtsız kalmadım. Başlayalım. Creality, Bambulab, SnapMaker ve FlashForge markalarının yetkili satıcısı Robo90 sunar. Kanalımda karşılaştırma videolarına pek rastlamazsınız çünkü ben her 3 boyutlu yazıcının kendi içinde değerlendirilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ancak burada durum biraz farklıydı. Şu anda piyasada 4 baskı kafasına sahip en popüler 2 yazıcı U1 ve 5 Pro. Bazı özellikleri farklı olsa dahi günün sonunda birbirlerinin direkt rakibi 2 yazıcı. Sizden bu konuda ciddi talep ve sorular geliyordu. Elimde 2 yazıcı da varken dedim ki bu sorulara cevap niteliğinde bir video hazırlayayım. Ama videonun hemen başında topu yine size atıyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz baskıların hangisi U1, hangisi Creator 5 Pro ile alındı? Önce videoyu durdurun, tahminlerinizi yazın. Bakalım cevaplar ne kadar doğru çıkacak. Testler bittiğinde yorumlarda üstüne konuşuruz. Bu videoda neler bulacaksınız? Renkli baskı testleri, bu baskıların süreleri ve atık miktarları, alınan tüm baskıların kalite değerlendirmesini, tek renk PLA testlerini, mühendislik filamentlerinde en çok kullanılan ABS, ASA ve en zorlu filamentlerden PA testlerini, donanım ve yazılım farklılıklarını, bu farkların avantaj ve dezavantajlarını, ses testlerini, elektrik tüketimini, maliyet karşılaştırmalarını ve genel görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Bunların hepsini tek tek puanlayacağım ve aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulmaya çalışacağım. Tüm bu testleri gerçekleştirirken aynı filamentleri kullandım ve birebir aynı ayarlarla baskıları aldım. Yazıcılar baskı alırken tüm koşulları eşitledim. Örneğin PLA tarafında markaların kendine ait veya önerdiği bir filamenti değil, marka filamentin Hyper PLA'sını kullandım. Piyasanın fiyat performansı en yüksek ve tercih edilen filamentlerinden bir tanesi. Şartları eşitledim. Önce milleri güzelce sildim, temizledim, tekrar yağladım. Seviyeleme ve titreşim kalibrasyonlarını tek tek yaptım ve heyecanla ilk teste başladım. Bu iki yazıcının da en iddialı oldukları nokta renkli baskılar. Daha önceden yazıcıların inceleme videolarında yaptığım bir test vardı. Bunun yanına bir tane daha ekledim. Bir Deadpool büstü. Çok popüler bir model. Ben de daha önce defalarca baskısını almıştım. Modeli kendim renklendirdim ve 4 renk değişimi olacak şekilde ayarladım. Gece saat 1 oldu. Tabii ben de biraz geç başlatmıştım. Ama meraktan da çok uyuyamıyorum. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel devam ediyor her iki baskıda. Hangisi önde diye bakacak olursam bu da bir üst noktaya gelmiş. Orada siyah bir nokta var Creator 5'te. Bu bir üst noktaya gelmiş. Ne kadar fark vardır? %100 emin olamadım ama SnapMaker biraz daha önde görünüyor. Kaç saat olmuş? 6 saat olmuş baskıya başlayalım. Bakalım baskının sonunda aralarında ne kadar fark olacak? Hem süre hem de baskı kalitesi açısından. Evet, sabah oldu, baskılar devam ediyor. Tam 15 saat 54 dakikadır baskı alıyor iki cihazda. O bir tarafına baktığımda 3 numaralı kafaya bir hata vermiş. Gri rengin olduğu kafaydı bu. Şöyle yakından baktığımda gri renkte herhangi bir problem görmüyorum. Belki anlık bir sorun oldu. Baskıyı da durdurmamış. Devam ediyor şu anda. Bittiğinde daha net bir şekilde görürüz. Creator 5 Pro tarafına bakalım. Buradaki en büyük problemimiz zaten Prime Tower'ın devrilmiş olması. Bu da çeşitli atıklara neden olmuş. Nozülün ucunu çok düzgün temizleyemiyor burada. Belki modelin arkasında da sıkıntıya sebebiyet vermiş olabilir. Böyle atıklar biraz modelin arkasına yapışmış olabilir. Olmayabilir. Bittiğinde beraberce göreceğiz. Hangisi daha önde? Bir de ona bakalım. Şöyle çantalardan bakıp hizaladım mı? Burada sağındaki sondaki çantaları bitirmiş. Burada hala devam ediyor. U1 şu anda Creator 5 Pro'ya göre biraz daha önde götürüyor. Bakalım bittiğinde ne kadar fark olup olmadığını hep beraber göreceğiz.
Benim için heyecanlı bir süreçti. Baskılar 20 saatin üzerinde sürdü. Ama emin olun eğer imkan olsa yazıcıların yanında yatar gece bile kalkıp bakardım muhtemelen. Peki sonuçlar nasıl? Önce baskı sürelerine bakalım. U1 baskıyı 20 saat 36 dakikada tamamladı. Creator 5 Pro'nun baskı süresi ise 22 saat 21 dakika oldu. 2 saatten biraz daha az bir fark söz konusu. Evet, U1 baskıyı tamamladı. Bakalım dakikaya. 20.36. 5 Pro devam ediyor. Bir tahminim var mı? Ne zaman biteceğine dair 1,5 saat kadar diyor. 1 saat 36 dakika. Bakalım. O kadar fark olup olmayacağını göreceğiz. Tabii böyle arkadaki o yıkıntı bayağı arttı. Kendi kendine buraya bir Prime kulesi inşa etti. Baskıda bir problem yok ama. Dediğim gibi ben de ellemiyorum. Bakalım hani nasıl bir sonuç çıkacak. Problem çıkarsa da nasıl bir problem çıktığını sizinle paylaşmış olurum. 20.36'da öbürü bitmişti. Bakalım Creator 5 Pro ne zaman bitirecek. Ve geldik işin final kısmına. SnapMaker'ı zaten görmüştük. Tam 22 saat 21 dakikada bitti. Creator 5 Pro'nun baskısı. Yalnız şu kule yıkıldıktan sonra kendine yeni bir kule inşa etmesi ve sonunda neredeyse yani kuleyi tekrardan düzeltmiş olması da çok enteresan. Şimdi gelin sonuçlara bir beraber bakalım. Her ne kadar aynı filament, aynı ayarları bile kullansanız farklı marka modellerde bu gibi süre değişiklikleri olabiliyor. Bu da gayet doğal. Öyle ki modellerin ağırlıkları bile farklı. 5 Pro aynı modeli 320 gram ile oluştururken U1 313 gram filament tüketmiş. Renk değişiminde herhangi bir atık çıkmadı. Prime kulesi için harcanan miktara bakalım. U1 bu kuleyi oluşturmak için 142 gram, 5 Pro ise 119 gram filament harcamış. İki yazıcı arasında öyle önemli bir fark yok. Yani 20 saati aşan bir baskıda 2 saatten daha az bir baskı süresi farkı bence gayet makul. Malzeme sarfiyatındaki fark da yine göz ardı edilebilecek kadar az. Peki burada hangi yazıcı daha iyi kalitede baskı almış? Bir defa şunu söyleyeyim, C5 Pro'da bir noktada renk değişimi göreceksiniz. O benim hatam. Boyamayı yaparken oluşan sorunu fark etmemişim. Bunu daha sonra kontrol ettim. O gri çizgilere takılmayın. Baskıdaki en büyük fark parlaklık konusunda oldu. Sanki iki tane farklı filament kullanılmış gibi görünüyor. Buna ne etki edebilir? Bir defa hız. Ama arada ciddi bir hız farkı olmamış. Zaten 2 saatten az bir fark oluştu. Sıcaklık aynı. Normalde daha sıcak olan filamentler böyle parlak çıkabiliyor. Burada geriye tek bir seçenek kalıyor. Creator 5 Pro bir kafayla baskı alırken diğer kafadaki filamentleri daha uzun süre sıcak tutuyor. Bu da renk değişimine etki ediyor. Ya da sensör ölçümü yanlış olabilir. Bunu Creator 5 Pro için söylemiyorum. Belki U1'de, belki Creator 5 Pro'da benim yazıcıma özel bir durumda olabilir. Ölçüm yanlış olduğundan dolayı bir tanesi daha mat, diğeri daha parlak çıkmış olabilir. Kalitede öyle çok büyük farklar yok. Ancak görsellerden siz de fark etmişsinizdir. 5 Pro'da titreşim etkileri daha belirgin. Bunların hepsini zaten size yakından göstereceğim. Bu baskıda gördüğünüz gibi Prime kulesi devrildi. Bu baskıyı olumsuz etki etmedi. Yani kalitesinde herhangi bir olumsuzluk olmadı. Ya da düşen parçalar yazıcının bir yerine sıkışmadı, bir problem yaratmadı. Ama bu problem yaratmayacağı anlamına gelmez. Bu U1'de de olabilirdi ki bir defa başıma geldi. Farklı yazıcılarda da zaman zaman bu problemle karşılaşabiliyoruz. 1 puan Prime kulesinden, yarım puan titreşim etkilerinden, yarım puan da baskı süresinden kırıyorum. C5 Pro'ya puanım 8. U1'de ise herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Puanım 10. Bunlar da iki yazıcının incelemesi esnasında aldığım baskılar. U1'i incelerken Creality Hyper PLA kullanmıştım. C5 Pro'da ise Creality Hyper, Beta ve Bambu gibi kombinasyonlar var. Yani burada filamentler aslında farklı ama baskı ayarları yine aynıydı. 200-300 mm/saniye aralığında. Baskı kalitesinde öyle önemli bir farklılık görmüyorum. İki baskı da gayet güzel çıkmış. Hani ille bir fark söylemem gerekirse C5 Pro'da titreşim etkilerinin biraz daha belirgin olduğunu söyleyebilirim. Bu da çok az seviyede ve aynı anda aynı filamentle baskı almadığım için buradan 1 puan kırmayacağım. Prime kulesi için harcanan miktar ise U1'de 104, 5 Pro'da ise 96 gramdı. Model ağırlıkları da neredeyse aynı. U1 258, 5 Pro 256 gram. Yine iki yazıcı arasında bir fark yok. Baskı süresi U1 15 saat, Creator 5 Pro ise 16 saat 10 dakika. Bu baskıda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Süreç gayet
gayet keyifliydi. Baskılar gayet güzeldi. İkisine de 10 puan verirdim ama 1 saatlik baskı süresinin az da olsa avantajı var. O nedenle yarım puan kırmazsam U1'in hakkını yemiş olurum. U1 10, Pro ise 9,5 puan alıyor. Puanlama sistemi hep 10'dan başlayacak ve herhangi bir sorun olduysa bu sorunun büyüklüğüne göre yavaş yavaş kırılacak. Yani 10 puan aldı diye en iyi baskı budur gibi düşünmeyelim. Şu anda sadece kendi içinde bir değerlendirme yapıyoruz. Bazen yorumlarda görüyorum, sen buna güzel demişsin ama ben çok daha iyi baskılar alabiliyorum senin gösterdiğinden diye. Hani sen buna 10 puan verdiysen ben 100 puanlık baskı alıyorum gibi sadece takılıyorum. Umarım siz hep 100 puanlık baskılar alırsınız. Ben bundan mutlu olurum. Bir diğer renkli baskı testi de genelde seri bir şekilde ufak parçalar üretenler, yine küçük hediyelik eşyalar veya anahtarlık gibi ürünler üreten kişilere fikir vermek içindi. Bunlar yıldız şeklinde anahtarlıklar. Her iki yazıcının tablasını da 41 adet yerleştirebildim. Baskı esnasında ne C5 Pro ne de U1 herhangi bir problem yaratmadı. Seviyeleme gayet düzgün çalışmış olacak ki tüm parçalar tablaya gayet güzel bir şekilde yapıştı ve sorunsuz 82 adet anahtarlık üretilebildi. Atık yok, zaten ufacık bir kule basıldı. Baskı süresine baktığımızda bu sefer işler değişmiş. U1 41 adet anahtarlığı 10 saat 34 dakikada basarken 5 Pro aynı baskıyı 9 saat 28 dakikada tamamlamış. O nedenle U1 9,5, 5 Pro ise 10 puan aldı. Çekişmeli bir yarış, beklediğimiz gibi, yani en azından benim beklediğim gibi devam ediyor. Gördüğünüz gibi senaryolar değiştiğinde bir yazıcı daha yavaş ya da daha hızlı kalabiliyor. 20 saatlik baskıda C5 Pro daha yavaş kalmıştı. 10 saatlik bir diğer baskıda ise U1'i daha yavaş gördük. Her zaman söylüyorum, bu baskı senaryosu üzerinden elde ettiğimiz sonuçlar. O nedenle birkaç tane baskıyla kesin bir neticeye varamayız. Ama bunlar önemli bilgilerdir, önemli testlerdir. Bize de fikir verir. Ben aynı adette parça sığdırdım. Yine de zorlasam SnapMaker daha fazla alırdı. U1'de yerleşimi daha rahat yaptım. Sonuçta az da olsa bir baskı boyutu farkı var. Biri 256, diğeri 270 mm. Bu ne kadarlık bir fark oluşturur diye maksimum yükseklikte 2 tane baskı daha aldım. İkisi de spiral mod ile tek duvardan oluşan vazo modelleri. Yüzeyleri çok güzel, herhangi bir problem yok. Gerçek baskı boyutu farkı da işte bu gördüğünüz kadar. Bir parmak kadar fark var diyebiliriz. Elbette bu sadece Z ekseninde değil, X ve Y ekseninde de geçerli. Tek renk olarak aldığım baskılar da var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz enteresan tasarıma sahip bir laptop tutucu. Genel olarak ikisinin de yüzey kalitesi oldukça başarılı. Diğer tüm baskılarda olduğu gibi C5 Pro'nun yüzeyinde biraz daha fazla titreşim etkisi olduğunu görebiliyorum. Önemli bir problem diyemem ama arada fark olduğu kesin. Modellerden bir tanesinin ortasında gözle görülür bir çizgiyi fark edeceksiniz. Bu çizgi tamamen elektrik kesintisiyle alakalı. Baskıyı aynı anda başlatmıştım. Hemen hemen aynı yükseklikteyken elektrik kesintisi oldu. Elektrik kesintisi sonrası devam özelliği de yine iki yazıcıda vardı. U1'de herhangi bir iz olmazken C5 Pro'da gördüğünüz bu çizgi oluştu. Elektrik kesinti testi yapmak aklımda yoktu. Ancak bunu yaşadıktan sonra ufak da aralarında bir fark olunca dedim ben bunu bir teste çevireyim. Ve gördüğünüz Batman modelinin baskısını aldım. Yazıcılar bir akıllı prize bağlıydı. Farklı katmanlarda 10 defa elektrik kesintisi olmuş gibi prizi kapattım. Hemen ardından elektriği geri verdim ve baskıya kaldıkları yerden devam etmelerini istedim. U1 bu konuda gerçekten çok iyi bir iş ortaya çıkarttı. Evet, izleri görebiliyorum. Mümkün olursa fotoğraflarda gösterebilirsem size de yakından göstermeye çalışacağım. Ancak elektrik kesintisi sonrası böyle bir sonucu açıkçası beklemiyordum. Son derece başarılı bir sonuç. Creator 5 tarafına baktığımızda 10 elektrik kesintisinin 5 tanesinde izler oluşmuş. Diğerleri ise pek belirgin değil. Fakat gördüğünüz gibi bunlardan 2 tanesi oldukça derin çizgiler. Hatta filamenti yeterince besleyemediği için ben destekleri sökerken model bu derin çizgilerden bir tanesinde ayrıldı. Evet, şöyle bir elektrik kesinti testini nasıl gerçekleştirdiğimi de size göstermek istiyorum. Aynı modelin baskısı alınıyor. Gördüğünüz gibi zaten videoyu izlerken şu anda size bu modeli göstermiş de olacağım. Şimdi akıllı prizden elektriği keseceğim. Tabii bunu video çekerken yapamam. Hemen geri geliyorum. Evet, akıllı prizden şu anda elektriği kestim ve geri getirdim. Cihazlar kapandı, tekrar açılıyor. Gördüğünüz gibi baskılar durdu. Bunu şimdiye kadar herhalde, yani ufacık bir model, 1-1,5 saatlik bir model 7-8 defa yapmış olmam lazım. Herhalde bitene kadar onun üzerine çıkacak ve üzerindeki çizgileri size göstereceğim. Şimdiye kadar ciddi bir problemle açıkçası karşılaşmadım. Evet, diyor ki devam etsin mi diye. SnapMaker'ınki geldi. FlashForge'unki de gelmek üzere.
Birazcık daha geç açılıyor FlashForge ama yani ciddi bir problem değil. Baskıya devam edilsin mi diyor. Bunlara tamam dedikten sonra SnapMaker'ı okeyledim. Güncelleme gelmiş. Buna hayır diyelim şimdilik. Baskıya devam edilsin mi diyor. Gördüğünüz gibi şu anda tekrar kafanın konumunu ayarlayacak. Her iki cihazda kaldığı yerden bu baskıya devam edecek. Şimdi artık testin nasıl yapıldığını gördünüz. Sonuçları sizinle paylaşabilirim. Elektrik kesinti testinde U1 Creator 5 Pro'ya göre çok daha iyi bir sonuç çıkarttı. PLA ile aldığım bir diğer baskıyla devam ediyoruz. Oldukça güzel bir model, dekoratif olarak kullanılabilir. İki baskı arasında farklar oldukça az. Genel olarak yüzey kaliteleri başarılı. Yine aynı filament ve aynı ayarlar olmasına rağmen U1 ile alınan baskı biraz daha mat, Creator 5 Pro ile alınan ise biraz daha parlak çıkmış. Yine Creator 5 Pro ile aldığım baskıda titreşim etkileri U1'e göre biraz daha belirgin. Geçiyoruz bir diğer test modeline. Burada açı, tolerans ve köprü gibi testler aynı model üzerinde bulunuyor. Açı testi bize burada yazıcının soğutma ünitesinin ne kadar başarılı olup olmadığıyla ilgili fikir veriyor. Creator 5 Pro oldukça güçlü bir soğutucu fana sahip. Burada çok daha fazla sarkma yapan baskı U1 ile, ona göre daha az sarkmış olan ise Creator 5 Pro ile alındı. Köprü testlerinde de benzer bir durum söz konusu. U1'in testinde sarkmalar daha fazlayken Creator 5 Pro'da ise köprüler daha düzgün bir şekilde çıkmış. Burada çeşitli tolerans aralıkları var. Ancak elimdeki kumpasla bunları net bir şekilde ölçemedim. Ancak büyük küpün ölçüsünü aldım ve ikisi de olması gerektiği gibi net bir şekilde 3 cm olarak ölçüyü çıkartmış. Burada farkı soğutma fanının oluşturduğunu düşünüyorum. Neden? Creator 5 Pro serin havayı dışarıdan alıp içeriye üflüyor. Dolayısıyla sarkmalar bundan dolayı az oldu. U1'de ise içerideki hava sirkülasyonu bulunduğundan dolayı biraz daha sıcak hava üflüyor ve sarkmalar da o nedenle artıyor. Tabi bu yazıcıların yapacakları sadece renkli baskı ya da PLA ile sınırlı değil. Çeşitli mühendislik filamentleriyle de çalışmalar yapılabilir. Ben ABS, ASA ve PA filamentlerle baskılar aldım. Tabi ABS, ASA ya da PA gibi filamentlerle çalışabilmek için yazıcının tam kapalı kasa olması gerekiyor. Evet, açık kasa yazıcılarla da en azından ABS ile ASA ile ufak tefek denemeler yapılabilir. Ben de videolarımda bunu zaman zaman yapıyorum. Ancak ideal olanı yazıcının tamamıyla kapalı bulunması. U1 yarı açık, yarı kapalı kasa diyebileceğimiz bir yazıcı. Bunun üstünü kapatmak gerekliydi. U1'in inceleme videosu esnasında bu işlemi gerçekleştirmiştim. PETG malzemeden üst kısmına bir çerçeve yapıp daha sonra bu çerçevenin üzerine de IKEA'dan aldığım bir saklama kabını yerleştirdim. Böylelikle yazıcı tam kapalı kasa oldu ve artık mühendislik filamentleri kullanımı için daha ideal bir hale geldi. Şu anda ABS ile aldığım baskıları görüyorsunuz. Bu bir araç parçası. Bir arabanın dış gövdesinde kullanılmak üzere tasarlanmış. Bu gibi parçalarda kullanılabilir ama esas dış mekan için ideal olanı ASA'dır ki birazdan o baskılara da bakacağız. ABS hava akımını hiç sevmiyor. Kenar köşelerinden hemen kalkma yapabiliyor ve tabladan ayrılabiliyor. Kabin içi sıcaklık biraz yüksek olursa, 50-60 derece civarlarında olursa katmanlar arasındaki yapışma da gayet güzel bir şekilde gerçekleşiyor. Bu da malzemenin mukavemetini arttırıyor. İki baskıda da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Gerek yüzey kalitesi gerek üst yüzeydeki nozül izleri oldukça az. Aynı parçanın ASA filamentle basılmış olan versiyonunu görüyorsunuz. Yüzey kalitesinden yine her iki yazıcıda da memnunum. Neredeyse bir problemle de karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Sadece U1 ile aldığım baskının bir köşesinde nozül izlerinin çok belirgin olduğunu göreceksiniz. Muhtemelen buradan baskı esnasında birazcık kalkma yaptı. Katmanlar üst üste binince böyle bir iz oluştu. Genel kullanıma bir etkisi yok. Onun haricinde kalan kısımlarda ise bir problem yok. Her iki baskı da gayet güzel. Geldik benim için en zorlu olan filamentlerden bir tanesine, o da PA yani naylon filament. Baskı almayı hiç sevmiyorum çünkü çok zor. Tabladan çok kolay kalkma yapabiliyor. O nedenle baskının başarısız olma ihtimali çok yükseliyor. Nozül sıcaklığı, tabla sıcaklığı yetse bile bazen sadece bunlar yeterli olmuyor. Kabin içi ısıtma isteyebiliyor, yapıştırıcı isteyebiliyor. Nemden çok çabuk etkileniyor. O nedenle önce bir kurutma yapmanız gerekiyor. Daha sonra baskıya geçebiliyorsunuz. Neyse ben filamentimi kuruttum. Aynı filamentten 2 adet olmadığı için önce Creator 5 Pro ile daha sonra da U1 ile yine aynı ayarlarda baskıyı aldım. İlk
İlk denemelerimi Creator 5 Pro ile yaptığımı söylemiştim. İdeal bir ayar bulmaya çalıştım. Yani kabin içi ısıtmayı çalıştırdım, çalıştırmadım. Düşük bir tablo sıcaklığı verdim. Daha yüksek tablo sıcaklıklarıyla denemeler yaptım. O esnada birkaç tane böyle baskı sorunuyla karşılaştım. Yani tabladan ayrıldı model. Ama bu bir baskı sorunu değil. Çünkü dediğim gibi malzeme zor ve ideal ayar için denemeler yapmanız gerekiyor. Ben tablayı yapıştırıcı sürdüm. Piyasada 3 boyutlu yazıcılar için çeşitli yapıştırıcılar bulunuyor. Size de özellikle ABS, ASA ya da PA gibi ürünlerle çalışacaksanız bu yapıştırıcılardan kullanmanızı tavsiye ederim. Ayarlarımı bulduktan sonra baskıyı tamamladım. Creator 5 tarafında 110 derecelik bir tablo sıcaklığı ve 65 derece kabin içi ısıtmayı kullandım. Bu şekilde gayet güzel bir sonuç elde ettim. U1'de ise tablo zaten 100 dereceye kadar çıkabiliyor. Aktif bir kabin içi ısıtma da bulunmuyor. Ancak üstünü kapattığımdan dolayı şaşırtıcı bir biçimde kabin içi 60 dereceye kadar yükseldi. Ben daha önce yaptığım testlerde kabin içinin maksimum 50 dereceye kadar ısınabildiğini görmüştüm. Ancak sanırım bu testi yaz ayında yapıyor olmamdan kaynaklı kabin içi 60 dereceyi gördü. Bu bana bir avantaj olarak geri döndü ve U1 ile de bir PA baskı alabildim. Yine de yüzey kalitelerinde farklılık oluştu. Çünkü U1'de ufak tefek kalkmalar olmuş. Tıpkı ASA'nın küçük bir kenarında olduğu gibi burada daha geniş bir yüzeyde pürüzlenmeler söz konusu. Creator 5 Pro tarafında ise böyle bir kalkma yaşanmamış. O nedenle üst yüzeyler çok daha pürüzsüz. Sanki yaptığım bu testte U1 birazcık sınırda kaldı. Hani evet PA diyor, ben basabilirim ama biraz da zorlanabilirim diye sanki bir mesaj veriyor. Creator 5 Pro tarafı ise biraz daha rahattı. Peki bu özellikler bize başka ne anlatıyor? Şimdi burada 120 dereceye kadar ısınan bir tablo var. Nozülde 330 derece. Bu tarafta ise 100 derece tabla, nozülde 300 dereceye kadar ısınıyor. Yani bence birbirlerinden en bariz ayrıldıkları nokta burası. Tabi burada bir de kabin içi ısıtma da var. 65 dereceye kadar çıkabilen. Örnek vermek gerekirse karbon fiber katkılı PPS 300 derecenin üzerinde bir nozül sıcaklığı ister. Genelde de 100-120 derece aralığında da bir tablo sıcaklığı. Bunun haricinde en az 65 derece civarı bir kabin içi ısıtmada iyi olur. Hatta 65 derecenin üzerinde olsa PPS için daha bile iyi. Eğer elimde karbon fiber katkılı PPS olsaydı U1 ile deneme yapmazdım. Onun yerine Creator 5 Pro'yu tercih ederdim. Zaten baskı alamamanızın bir sebebi daha var. O da U1 tarafında paslanmaz çelik nozül kullanılması. Bu tarafta ise sertleştirilmiş çelik nozül var. Karbon fiber katkılı hiçbir filamente sertleştirilmiş çelik nozül olmadan kullanamazsınız. Paslanmaz çelik çok kısa süre içerisinde aşınır. Eğer karbon fiber katkılı filamentleri U1'de basmak istiyorsanız bunları sertleştirilmiş çelik nozüle sahip olan bir nozülle değiştirmelisiniz. Karbon fiber katkısı olmayan PPS U1'de denenebilir. 100-110 derece tablo sıcaklığı istiyor. Nozülde genelde 300 derece civarında. Hani tam sınırda, ideal değil ama denenebilir. Yine PPA ya da bazı PA çeşitlerinde de U1'in sınırda kaldığını söyleyebilirim. Formüller ve sıcaklık aralıkları elbette değişir. Yani farklı marka model filamentlere göre bu değişkenlik gösterir. Benim verdiğim genel bilgilerdir. U1'i mühendislik filamentleri tarafında kesinlikle küçümsemem. Ancak Creator 5 Pro'nun burada yapabilecekleri daha fazla ve mühendislik alanında yelpazesi daha geniş. İki yazıcının da geniş bir kullanım alanı olabilir. Buna hobi, ticari veya mühendislik alanları dahil. Özellikle işin ticari boyutunda bu yazıcıları tercih edecek kişiler için elektrik tüketimi de önemli olabiliyor. Basit bir test yaptım. Her katmanda 4 renk değişimi olacak şekilde modeli ayarladım. Baskı ayarları her zaman olduğu gibi tamamıyla aynı ve fanların hepsini de %100 çalıştırırken elektrik tüketimini hesapladım. U1'in elektrik tüketimi 0.16 kWh olurken C5 Pro'da ise 0.26 kWh bir sonuç elde ettim. Bu ne anlama gelir? Şimdi vereceğim bilgi güncelliğini zaman içerisinde yitirecektir. Ama kabaca bir hesap yapalım. Örneğin 24 saatlik kesintisiz bir baskıda bu şartlar geçerliyken U1 12,5 TL, Creator 5 Pro ise yaklaşık 20 TL'lik elektrik tüketir. Ki U1'in ısıtması gereken daha büyük bir tablosu varken bu sonuç ortaya çıktı. İşin ses tarafı da ev, ofis kullanıcıları veya hobi kullanıcıları için çok önemli olabiliyor. Ses seviyeleri hemen hemen aynı denilebilir. Çalışma masanızın yanına koyup hemen yanında siz başka bir işle ilgilenmek istemezsiniz. Uzun sürede rahatsız eder. Ancak ayrı bir odada, ayrı bir yerde duruyorsa sorun olmaz. Şunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Creator 5 Pro kafa değişimi esnasında oldukça sessiz bir yazıcı. U1 ise öyle değil. Yani renkli ve uzun sürecek baskılarda Creator 5 Pro'nun böyle bir avantajı var.
Filament değişimi U1'de otomatik olarak gerçekleşirken 5 Pro'da ise bu manuel olarak yapılıyor. Ancak Creator 5'te filamenti çıkartırken manuel kesim yaptığımız için temiz bir filament çıkıyor. U1 tarafında ise biraz uzamış bir filament ucuyla karşılaşıyorsunuz. Bunu ilk gördüğümde bir sorun olur mu acaba diye düşündüm. Yani hotend içinde bir kalıntı bırakıp tıkanma yapabilir mi? Ama böyle bir sorunla karşılaşmadım. Sadece filamenti söktükten sonra ucunu kesiyorum. Baskı hacmini önemseyen kullanıcılar mutlaka olacaktır. 5 Pro'nun alanı biraz daha küçük. Ancak birçok proje için yeterli olacaktır. Piyasada bu baskı alanını kullanan onlarca 3D yazıcı var. Bu noktada 270'e 270 mm baskı alanıyla U1 ufak bir farkla da olsa önde. Uzaktan bağlantı konusunda iki yazıcı da şu anda iyi. SnapMaker ilk çıktığında ufak tefek sorunları vardı ancak güncellemelerle bunları hallettiler. C5 Pro'da ise çok nadir 1-2 sefer kopma oldu ama genelde iyiydi. Kamera takibi ve hızlandırılmış video konusunda ise SnapMaker çok daha üstün. 5 Pro'nun kamera çözünürlüğünü beğenmiyorum. Bir de U1'in kamerası yapay zekaya sahip. Örneğin Deadpool büstünün baskısı alınırken Prime Kulesi devrilmişti. Aynısı U1'de olsaydı baskıyı durdurup beni uyaracaktı. Cep telefonu, tablet ya da bilgisayardaki uygulamaya bir uyarı gelecekti. Ne yapacaktım? Kamerayı açıp önce bir kontrolümü sağlayacaktım ya da yazıcının yanına gidecektim. Bu kontrolü sağladıktan sonra baskının devam edip etmeyeceğine karar verecektim. İşin bir de yazılım tarafı var. U1 Clipper kullanılıyor. O nedenle kullanıcı topluluğu bu noktada biraz daha özgür hareket edebiliyor. Yani yazılım üzerinde beğenilmeyen bir şeyler değiştirilebiliyor ya da yeni şeyler geliştirilip yazıcıya entegre edilebiliyor. Tamamen açık kaynaklı bir yazıcıdır diyemeyiz ama müdahale alanı oldukça geniş. Creator 5 Pro ise açık bir sistem kullanmıyor. Gerçi gayri resmi kanallarda topluluk çalışmalarına bakıldığında Clipper tabanı üzerine kurulduğu söyleniliyor. Ancak firmanın bununla ilgili resmi bir açıklaması yok. Günün sonunda Clipper yazılımı kullanılıyor olsa bile şu anda FlashForge bunu açık kaynak olarak sunmuyor. O nedenle yazılım tarafında topluluk geliştirmelerine kapalı bir yazıcı olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat elbette hepimiz için çok önemli bir kriter. Creator 5 Pro ile U1 arasındaki fiyat farkı çok az. FlashForge'un açık kasa olan Creator 5 modeliyle U1 arasındaki fark ise kayda değer. Belirlediğim bazı kriterlere göre genel olarak puanlarımı da sizinle paylaşmak istiyorum. Renkli baskı testlerindeki puanlarımı topladım. Burada U1 29,5, 5 Pro ise 27,5 puan aldı. Genel baskı kalitesine baktığımda U1'e 10 puan veriyorum. 5 Pro ise ufak tefek titreşim etkileri sebebiyle 8,5 puan alıyor. Baskı alanında ise 10 puanım yine U1'e, 5 Pro 9,5. Elektrik kesinti testinde U1 oldukça iyiydi. Puanım 10. Creator 5 Pro'ya ise 7. Açı ve köprü testinde soğutma farkını Creator 5 ortaya koymuştu. O nedenle puanım 10. U1'e ise 8. Mühendislik filamentleri kullanımında da benzer bir durum geçerliydi. Büyük farklar olmasa da ufak tefek baskı hatalarından dolayı U1 8 puan alıyor. Creator 5 ise 10 puan. Yazılımı, bu yazılımların sağladığı konfor ve kolaylığa baktığımızda U1'i biraz daha önde görüyorum. Puanım 9. Creator 5 Pro ise 8. Kullanım kolaylığı açısından ikisine de 8'er puan veriyorum. Büyük ya da tabloya yayılmış olan baskılarda her iki yazıcı da çok güzel bir netice elde etti. Seviyeleme ikisinde de düzgün bir şekilde çalışıyor. Puanım 10. Baskı kafası değişim hassasiyetinde de hiçbir problem yoktu. Çoklu kafa kalibrasyonu yine her iki yazıcıda da iyiydi. Puanım 10. İkisi de çok sessiz yazıcılar değil. Çok gürültülü de denemez fakat kafa değişimi esnasındaki farktan dolayı 5 Pro 1 puan önde. Puanım 8. U1 ise 7. Uzaktan bağlantı konusunda SnapMaker'ın yine biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yapay zeka desteğine sahip bir kamerada bulunduğundan dolayı puanım U1'e 10, Creator 5 Pro'ya 8. Toplam puana baktığımızda da U1 129,5 puan aldı benden. Creator 5 Pro ise 124,5 puan. Beklediğim gibi bir sonuç elde ettiğimi söyleyebilirim. Oldukça birbirine yakın çıktı puanlar. Birbirlerine göre farklı avantajları, dezavantajları vardı. Bunları hep beraber gördük. Puanı da şöyle değerlendirebilirsiniz. Bence 6 puandan daha düşük puan almış olsaydı herhangi bir yazıcı orada artık bu özellik için kötü diyebilirdik. Öyle bir puan verme ihtiyacı da açıkçası hissetmedim. Şöyle bir bakınca her iki yazıcının da tercih edilebilir seviyede olduğunu görüyoruz. Ben olsam hobi ya da renkli baskı ağırlıklı bir ticaret düşünüyorsam, PLA, PETG, TPU üzerinde çalışacaksam daha çok U1 tarafında kalabilirdim. Ancak iş biraz daha mühendislik tarafına gidiyorsa Creator 5 Pro mantıklı bir tercih olabilir. Ben Creator 5 kullanmadım. Ancak performansı Creator 5 Pro gibi ise U1 için bir alternatif olarak Creator 5 de düşünülebilir. Gelelim en önemli noktalardan birine, o da satış sonrası destek. Hangi
hangi yazıcıyı tercih edersiniz edin, bence en önemli nokta satın alacağınız yerdir. Öyle ki yeri geliyor satın aldığınız yazıcının markasından bile daha önemli bir hal alabiliyor. Bir sorunla karşılaştığınızda arayıp ulaşabileceğiniz bir muhatap bulabilmeniz, olası bir arıza durumunda marka ile sizin aranızda oluşturduğu iletişim köprüsü ve mümkün olan en kısa sürede size çözüm üretebilmesi her kullanıcının önceliklerinden biridir. Bunun da temeli tek bir kelimeden geçer. O da güven. Güven çabuk kazanılabilen bir duygu değil, ancak benim de güvenimi uzun yıllardır kazanmış, işini hakkıyla ve ciddiyetle yapan bir firma. Robo90. Özellikle 2000 metrekareye yayılmış yeni iş yerlerinde teknik servislerine ve yedek parça tedariğine verdikleri önemle ya sizin de güveninizi çoktan kazanmış veya kazanacak olan marka. Bu videoya sponsor oldukları ve düşündüklerimi de size söyleyebildiğim için çok mutluyum. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Ben yazıcıların ve kullandığım filamentlerin linklerini aşağıdaki açıklama bölümüne ekleyeceğim. Evet, FlashForge, Creator 5 Pro ve SnapMaker U1 karşılaştırmasının sonuna geldik. Elbette daha birçok şey vardır. Eminim benim aklıma gelmeyen detaylar vardır. Eğer sorularınız varsa bunları yazın. Eğer biliyorsam cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Video ve bu karşılaştırma hakkındaki diğer yorumlarınızı da bekliyorum. Bakalım videonun başındaki tahminleriniz de tutmuş mu? Yazıcınız sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. We keep on moving. We keep on moving along. We keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We keep on moving. We keep on moving along. We keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Cannot let the moment pass. Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and them ain't worried about the other side. They know that they ain't beating them on everything I love. Work to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worked in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Keep on moving.